Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok kolay, herkesin yapabileceği ve kolay bir şekilde yapabileceği bir yaş pasta. Farklı yöntemlere, farklı şeyler kullanarak yapacağım. Öncelikle pudingle yapıyorum. Siz muhallebiyle de yapabilirsiniz, pasta kremasıyla da yapabilirsiniz. Ben pudingi tercih ettim. Pudingi tozunu attım. 2 paket kullanıyorum. Butiklerde, tariflerde yazıyor arkasından ama siz yine de benim verdiğim şeylere uyabilirsiniz. Orada 3,5 bardak süt yazıyor. Ben her paket için 3 bardak kullandım. Daha yoğun olsun diye yine de çok yoğunluk olmadı. Katı olması lazım. Biraz yumuşak yollu bıraktım. Bu halde biraz daha soğumasını ve katı olmasını bekleyebilirsiniz. Benim bekleyemeyeceğim, acelem var. Hazır aldığım pasta tabanı, pasta keki ne kullanacağım. Onun için de başka videolarım vardır. Pasta keki nasıl yapılır diye. Şimdi aceleden yapmaya karar verdiğim için hazır kullanacağım. Paketinden açıyorum. Zaten hazır bir şekilde oluyor. Kesme işlemi de yapılmış oluyor. Açmak da biraz zor. Etrafını keserek de açabilirsiniz. Sıkıştırarak açıyorum. Dediğim gibi pasta tabanları ikiye ayrılmış bir şekilde hazır oluyor. Eğer ikiye ayrılmamış alırsanız ortadan ikiye bölersiniz. Fazla büyük yapmayacağım, çok katlı da yapmayacağım, bir tane ile yapacağım. O yüzden önce ayırıyorum ve tabanını normalde herkes sütle ıslatır. Ben meyveli yapacağım için meyveli puding kullandım. Muzlu puding belki uyum sağlamaz sizin ağız tadınız ama ben denerseniz memnun kalacağınızı düşünüyorum. Vişne suyu, yani vişne suyu değil aslında, reçel, yaptığım reçelin sıvı kısmını açarak vişne suyu haline getirdim. Onunla ıslatıyorum. Güzel bir lezzet veriyor. Siz de böyle sevdiğiniz meyvelerden ıslatabilirsiniz tabanını. Çok fazla ıslatmadan ama çok da kuru kalmayacak bir şekilde bunu siz kendiniz bakarak, denetleyerek yaparsınız. Tabanımı hazırladım ve şimdi hazırladığım pudingi üstüne dökeceğim. Biraz dediğim gibi yumuşak oldu. Biraz daha katı yaparsanız daha rahat çalışabilirsiniz. Ben hem içine kadar da işlesin diye sıcak sıcak döküyorum. Biraz soğuyunca biraz daha katılaşabilir. Katılaşmasını umuyorum. Daha doğrusu. Şöyle, eğer kabınız biraz büyükçe ise taşacak kadar dökebilirsiniz. Benim tabağım küçük olduğu için fazla taşırmadan koydum ve dolaba kaldırdım. Şimdi farklı renk yapmak için pudingin bir kısmını bir kaba alıyorum yine. Onunla farklı renkte yapacağım. İçine kakao atacağım. Siz farklı krem şantiler renklendirebilirsiniz. Farklı bir şey kullanmak istiyorsanız onu da yapabilirsiniz. Ben kakaoyla renklendirmek istedim. Çok koyulaştırmayacağım. Hafif bir renk tonu olsun istiyorum. Ve kakaonun acısı çok hoşuma gitmiyor. Fazla acı olacak kadar kullanmayacağım. İyice karıştırıyorum. Fazla karıştırınca da puding sulanıyor aslında. Bunu pişirirken başka bir tencerede yapsaydım daha uygun olacaktı. Ve diğer parçasını da üstüne kapatıyorum.
Ve yeni hazırladığım karışımı üstüne döküyorum. Renklendirdiğim karışımı, pudingi üstüne döküyorum. Dediğim gibi tabağı kullandığınız alt tabak daha büyük, geniş olursa taşacak kadar koymak daha da güzel olur. Şöyle etrafından yayılacak gibi koyuyoruz. Burada bu şekilde düz bir şekilde yayılmasını sağlamamız lazım. Güzel görünsün diye. Etrafını da biraz taşırdım ben de. Yere kadar dökülmedi ama yine de bulaştı. Bulaşmayan yerleri de aparat yardımıyla düzeltiyorum. Sizler de herhangi bir şeyle düzeltebilirsiniz. Üst kısmında da eğer kabarıklıklar, farklılıklar varsa onları da düzeltebilirsiniz bu şekilde. Pasta sosuyla daha da güzel görünebilir ama puding severler için mükemmel bir lezzet. Bunu şiddetle yapmanızı tavsiye ederim. Hem kolay hem de lezzetli bir yaş pasta elde etmiş olduk. Eşim Adil'in doğum günü için aniden bir karar verip yaparken de çekimini yaptım aslında. 9. ayın 9'unda bunu paylaşacaktım. Yetiştiremedim. Şimdi paylaşacağım. Evet, üstüne süslemek için eğer süsleme aparatlarınız varsa onlarla istediğiniz deseni yapabilirsiniz. Ben kendi şeyimle kaşıkla böyle bir farklı bir desen yapmak istedim. İçimden böyle geldi. Benim hoşuma gidiyor bu tür şeyler. Damla çikolataları koyuyorum üstüne. Sizlerde küçük renkli çikolatalar oluyor. Onları kullanabilirsiniz. Daha renklendirmek istiyorsanız burada tercihler değişebilir. Ben bir elimde olanları kullandım. Daha çok daha güzel olsun istiyorsanız siz onları da atabilirsiniz. Etrafını temizleyeyim. Dolaba koyacağım. Bulaşmasın dolaba. Buzdolabına ve dondurucuya koymayı düşünüyorum. Çok yumuşak, bıngır bıngır oynuyor. Yumuşak olması, biraz daha katılaşması ve bir gün dinlenmesi gerekiyor ama bizim acelemiz vardı. Bugüne yetiştirmek istedim. O yüzden bu şekilde yumuşak şu anlık. Biraz soğudu ve Adil kesecek şimdi. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Nice sağlıklı, huzurlu, güzel bir ömür diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.